1930'ların ırkçılık atmosferinde vahşeti yüksek bir vampir hikayesi tuhaf mı? Günahkarlar film türlerinin enteresan bir birleşimi. Dönem, ırk ayrımcılığını zorunlu kılan Jim Crow yasalarının baskın olduğu bir dönem. Bu arada bir parantez açarak Jim Crow'un kim olduğunu anımsatalım. Jim Crow, İngiliz komedyen Thomas Rice'ın 1828'de yarattığı her tür aşağılanmaya uğrayan bir siyah karakter. Güney'in pamuk plantasyonlarında çalışan Afro-Amerikalıların geceleri eğlenerek rahatlamaları için bir mekan açmaya karar veren ikiz kardeşler memleketlerine dönerler. Yıllar önce Chicago'ya gidip gangsterlik yapmışlardı. Şimdi ise bol parayla gelip müzik, alkol, kumarın iç içe geçtiği barı açmak için işlerine yarayan tanıdık herkesi toplamaya başlarlar. Hikaye 24 saatte geçer. İkizler Smoke ve Stuck döndüklerinde tüm eski defterler de açılır kuşkusuz. Kalp kırıklığı yaşayan sevgililer, acılar, vefasızlık suçlamaları arasında mekan da hızla hazır hale gelir. Ancak tüm bölge halkını dönüştürmeyi hedeflemiş bir vampir alacakaranlıkta ortaya çıkacaktır. Film bittiğinde aklıma ilk gelen böyle bir hikaye kolajının Tarantino sinemasına yakın olduğu yönündeydi. Nitekim Yehuda ve Siyah Mesih, Kara Panter, Yaşasın Wakanda gibi filmlerinden tanıdığımız yazar-yönetmen Ryan Coogler'ın ilham aldığı başlıca film Tarantino ile ilgili. Quentin Tarantino'nun ortak senaryosunu yazdığı, yapımcı, oyuncu olarak yer aldığı ve Robert Rodriguez'in yönettiği 1996 yapımı Gün Batımından Şafağa adlı filmle günahkarların benzerlikleri var. Etrafını vampirlerin sardığı bir bar içinde sıkışan insanların günah ve kefaret temalarının ağırlığını hissettirdiği ölüm kalım mücadelesi doğaüstü korku sinemasının tipik kanlı bölümlerini içeriyor. Fakat ondan önce buram buram ırkçılığın teninize yapıştığı bir ortamda siyahların tüm kötülüklere karşın tutunduğu müzik ruhunuzu dolduruyor. İkizlerin kuzeni Sammy'nin özel yetenekleriyle şaşırttığı bir müzikal sahne var ki mesela seyretmeye değer. Blues'un havaya yayılan melodileriyle geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurulduğu harika bir sahne bu. Film tüm hikaye boyunca müzikal özelliklerini koruyor. Böylece doğaüstü korku, politik bir alt metinle, dramla, suçla, gerilimle, aksiyonla ve müzikalle başarılı bir evlilik yapıyor. Tabii ki sıkı sinema seyircilerini şoke edecek, hayrete düşürecek bir film değil. Ancak eğlence sinemasının üst düzey bir örneği. Günahkarlar'da yönetmenle defalarca çalışan Michael B. Jordan, biri hayatı çok ciddiye almayan neşeli ve diğeri de geçmişin yükünü taşıdığı için daha öfkeli, temkinli ikiz kardeşleri oynayarak filme damga vuruyor. Keza İngiliz oyuncu Jack O'Connell'ın İrlandalı vampir ve Delroy Lindo'nun ayyaş ama müthiş müzisyen karakterleri de kayda değer. Filmin öncelikle sinemanın büyük perdesinde seyredilmesi, IMAX ile gerçek vintage optikler olan Super Panavision 70 teknolojilerinin hakkını verdiği geniş görüntülerin içinde filme dahil olabilmeniz için şart.